Selamlar arkadaşlar. Bariçada'dan şimdi farklı bir yürüyüş rotası için yola çıktım. İlk önce buradan Villanueva diye bir köye gideceğim. Oradan da eğer duruma göre Hordan diye ayrı bir köye devam etmek istiyorum. Uzun bir yürüyüş olacak bugün. 20 kilometreden fazla olacak totalde. Normalde Bariçada'dan Villanueva'ya dolmuşlar var fakat ben kaçırdım. Bir sonraki de öğleden sonra. Şu an saat 10'a geliyor açıkçası. Hani 1.40'da falan dediler. Buradan 7-8 kilometre civarı 2 saat sürüyormuş. Burada bekleyeceğim ve yürüyeyim dedim açıkçası. O yüzden yola düştüm. Bu rota bu bölgede ünlü rotalardan bir tanesi. Aslında bu rota epey uzun bir rota. Hani böyle 7-8 günlük süren rotalar var burada. Camino Real olarak geçiyor. İşte bu eski dönemlerden kalma ulaşım ve ticaret rotalarından bir tanesi. Günümüzde artık böyle yürüyüş rotası olarak kullanılıyor. Ben hani bunun sadece bazı kısımlarını yürüyerek, hani hoşuma giden kısımlarını yürüyerek görmek istiyorum. Bu videodan önce Bariçada'dan Guane'ye yürüdüğüm farklı bir rota vardı açıkçası. Yani merak edenler o rotaya da bakabilirler. O rotada gerçekten çok güzeldi. Buralar arkadaşlar Kolombiya'nın hani İspanya istilasından sonra, kolonizasyondan sonra kurulan ve önceden yerlilerin yaşadığı, bunların üzerine işte kolonizasyon köylerinin kurulduğu yerler. O yüzden hani tarihi önemleri var. Kültürel olarak da hani burada hani Kolombiya'nın elde edilmemiş kültürlerini gelip görebiliyorsunuz. O bakımdan önemli yerler. Bariçada gördüğünüz üzere bu taş yolları beyaz badanalı evleriyle ünlü bir kasaba, köy. Aha bakın yol üstünde size mango ağacı göstereyim. Bakın şurada tepede sarı bir tane olmuş var. Diğerleri bekliyor olmayı. Kolombiya'nın bu bölgesi oldukça farklı floraya sahip. Hani sıcak bir iklimdeyiz burada. Artık düşük rakımlara indim. Düşük rakım dediğim de hani 1000 metre civarı. Kolombiya'da ama 1000 metre. Güney Amerika'da 1000 metre düşük. Bizim deniz seviyesi olarak algılayabilirsiniz. O yüzden hani burası epey sıcak açıkçası. Şu an hava 25-30 derece civarlarında seyrediyor. Şu an hani hava bulutlu gördüğünüz üzere, karanlık. Fakat buna rağmen hani bunaltıcı bir sıcak var. Çok aşırı bir sıcak yok fakat hani sıcak. Şu an hani bulutlu havada yürümeme rağmen terliyorum açıkçası, öyle düşünün. Ama yol içinde hani dinlenme noktaları var, böyle hani ormanın içinden falan yürüyeceğiz genel olarak. O yüzden hani en azından çok bunaldığımda oturup dinlenebileceğim yer var. Bu yolda en büyük sıkıntı su kaynağı yok adam akıllı. Yanıma 1 litre su aldım hani. Köy buradan 7-8 kilometre ileride. Orada tekrar tazeleyeceğim. Hani yettiği kadar. Hola. Bakın görüyor musunuz? Kolombiya'da bisikleti hani günlük hayatta çok kullanıyorlar. Spor amaçlı çok kullanılıyor yine. Yani yüksekte yaşamalarına rağmen, engebeli yerlerde yaşamalarına rağmen hayatlarının bir parçası burada. Pazar günleri belli sokakları kapatıp hani trafiğe, orada bisiklet falan sürüyorlar. Güzel şeyler. Peki bu yolu ben neden yürüyorum? Bu yolda arkadaşlar Chicamocha Kanyonu bulunuyor. Chicamocha Kanyonu İşte Kolombiya'nın en büyük ve dünyanın da en derin kanyonlarından bir tanesi olarak geçiyor. Yaklaşık işte 200 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre derinliğinde. Hani kanyon manzarasına geldiğimde zaten beraber şaşırırız. Kilometrelerce uzanan bu bölgede hani Guane yerli halkına
ev sahipliği yapmış bir kanyon burası. Ben de açıkçası fotoğraflarını falan gördüm. Çok hoşuma gitti. Dedim buraya kesin gitmeliyim. Köyler de çok güzel gözüküyordu. Fakat açıkçası Barichara Villanueva yolunu, bu yolu yürümenizi önermem. Ben normalde yürümeyecektim açıkçası bu yolu. Çünkü hostel sahibi bana şey dedi. Araç yolundan yürüyorsun. Neden? Şu yolda yürümenin çok bir anlamı yok açıkçası yani. Aracı kaçırmasaydım dolmuşla gidecektim. Araç gelirse de otostop deneyeceğim yani. Hani şu yolda vakit kaybetmemin bir manası yok benim için. Gelirseniz aklınızda olsun. Barichara'dan bu Villanueva'ya yanılmıyorsam günde 2 sefer dolmuş var. Birisi sabah, biri de öğleden sonra. Hani ona göre, saatine göre öğrenip hareket ederseniz daha güzel bir plan yapmış olursunuz. Dev agaveler. Bilmiyorum bu tam olarak agave mi ama agavenin bir çeşidi. Şöyle kendimle beraber göstereyim de boyutunu daha iyi anlayın. Bir köpek var, şimdi eve doğru yaklaşınca bir hareketlendi. Onları rahatsız etmeyelim. Tranqui. Keto. Bakın biz şu çiçekler ne diyorduk bilmiyorum ama peygamber kılıcı mı deniyordu, bizde bir şey deniyordu öyle. Burada onlardan aşırı derecede çok fazla var. Bilen yazsın yorumlara lütfen. Hatırlayamadım adını. Böyle değişik değişik kaktüsler var. Ya Kolombiya çok hakikaten florası çok zengin bir ülke ya. Her bölgesinde çok farklı bitkiler, hayvanlar, kuşlar görebiliyorsunuz. O bakımdan hani gezmek çok keyifli burada o yüzden. Özellikle doğayı seviyorsanız Kolombiya hakikaten dünya üzerindeki cennetlerden bir tanesi bence. Bakın burada Kolombiya'daki köy okullarından bir tanesi. Bak mango ağacı yine. Şuraya hatta düşenleri koymuşlar böyle 4-5 tane. Yani bize düşseydi de biz de nasibimizi alsaydık. Bakın üzüm salkımı gibi bir sürü var. Mangoyu böyle dalından yediğimiz günlerdeyiz şu anda. İstesem olacakmış. Mango istedim. Şuradan ağaçtan düşmüş. Şurada buldum, aldım ben de. Hatta orada başkaları da var. Ha, şurada da varmış bakın. İkinciyi de aldık. Yerden mango toplayarak yolumuza devam ediyoruz. Köye ulaşınca yerim onları. Bakın buradaki mangolar farklı çeşit, daha büyük olanlardan. Onlar daha çok mor yeşil tarzı oluyor. Diğerleri sarı yeşil ufak olanları. Çeşitleri var. Bakalım ne var şurada. Avokado var. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Tienes helado? ¿Helado? ¿Helados? Sí. Sí. ¿Artesanal? ¿Cuáles? ¿Cuánto vale? Ya le averiguo, es que estoy reemplazando a la señora. Dale. Bakın avokadolara. Büyük büyük hepsi. Muhtemelen onlar da burada yetişiyor. Kolombiya'da dondurmaları genelde böyle meyvelerden yapıyorlar. Doğal. Tamamen şu 33 cent civarı, o da işte 10 lira mı yapıyor, öyle bir şey yapıyor. Aldım, hani böyle çubuğu falan bile kendileri takmışlar, düşünün. Bayağı güzel meyveden doğal dondurma. Neymiş lan böyle? Karın deşen Jack'e benziyor ya bu. Bilir misiniz karın deşen Jack'i? Bitkiye baksanıza ne değişikmiş ya. Bunu da görmemişim, bunu da görmemişim. Şemsiye gibi uzamış hepsi dimdik. Bayağı güzel duruyor. Ben bu arada yolu yarıladım. Hani yolda çok ilginç bir şey görmediğim için boşa çekim yapmak istemiyorum açıkçası.
Böyle bitki falan bir şeyler görürsem değişik, onları göstermeye çalışıyorum yine. Bakın farklı bir mango. Karıncalar uçmuş. Bu da karıncaların nasibi. Aslında yenir bu. Diğer tarafı yenir yani. Bu bölgede karıncaları yiyorlar arkadaşlar. Önceki videoda Kolombiya'nın başka videolarını da göstermiştim aslında. Karıncaları yiyorlar burada. Büyük karıncalar var. Onlar yeniyor. Ne oluyor lan, kendi kendine gaza geliyor. Sakin olun, bir bok yapmadık. Boyundan büyük kulağım var zaten, çık. Kepçe kulaklı. Bakın size Kolombiya ineklerini göstereyim bir de. Kolombiya'daki inekler böyle. Hörgücü var. Kulakları değişik. Bizdeki ineklerden farklı. Bunlar Angus mu diyorlar? Bir şey diyorlar sanırım. Şuraya da şey yazmışlar. CC. Reis. CC Reis. Bu da yavrusu. Bu da kepçe, bakın. Bariçara'dan işte bir 7-8 kilometre civarı. Kaçta başladım ben yola? 10'a geliyordu. 11:40. İşte 1,5 saatte falan yürüdüm burayı. Burada da bir öğle yemeği falan yiyip işte tekrar yola devam etmek istiyorum. Bakalım, şimdi yemek yiyecek bir yerler arıyorum. Eskidicisi, hurdacısı toplamış eşyaları. Toros'la gidiyor. Burada da hayat böyle arkadaşlar. Buralara da geldik, gördük işte. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Tienes almuerzo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 13. Es menú del día. ¿Qué tienes? Tengo con pollo sudado, carne sudada, pollo frito, lomo de cerdo, res, pechuga, hígado de bistec. ¿Y hay mucha? No, No, solo hay el domingo. sí, el domingo. Dale. Y pollo frito, por favor. Pollo frito. ¿Con sopa o? Sí, bien. Sí, dale, muchas gracias. Kolombiya'da tipik arkadaşlar hani yemekler. Önden bir çorba gelir. Servisler şu şekilde, hani çatal, kaşık, bıçağın olduğu. Çorbamızda işte patatestir, pirinçtir, çeşitli sebzeler, havuç. Bunlar var. Şu da acı bir sos. Bu da agua panela. Şerbet gibi bir şey işte. Genelde böyle surayede geliyor ya da bittikçe tazeliyorlar istediğiniz kadar. Buna ne kadar veriyordum? 3 dolar vereceğim şimdi bu şeye. İkinci de bir yemek gelecek bundan sonra. Onu da göstereceğim gelince. Gayet güzel ya. Ya burada yemekler bizim yemeklere benziyor açıkçası. Hani tamam, hani görünüş olarak çok benzemiyor olabilir de hani bizim çok uzak olduğumuz şeyler değil bu yemekler. Acı döktüm şimdi biraz. Acıyla güzel gidiyor çorba. Kolombiya'da, hani Güney Amerika ülkelerinde aç kalmanız zor biraz. İkinci yemeğim geldi arkadaşlar. Bakın yemekte ne var? Tavuk. Sıcacık hepsi. Sıcak geldi. Duman tutuyordu. Salata, yuca, nohut, platano, pilav. Servisi görüyor musunuz? Tabağın güzelliğini görüyor musunuz? Hazırlanan tabağın güzelliğini. Şunun fiyatı hani toplam olarak acı sosudur, çorbasıdır, ikinci yemeğidir, şerbetidir. Hepsi 3 dolar ya. Yani 3 doları bilmiyorum, hani böyle bir yemek Türkiye'de yiyebilir misiniz? Uzak kaldım ben öyle bayağıdır da duyduğum ve gördüğüm kadarıyla hani
fiyatlar coşmuş durumda. Burada hani yerel bir restoranda gelip hani buradaki halkın yediği restoranlarda böyle bir yemeği bu fiyatları aşağı yukarı yiyebilirsiniz. Daha uyguna yediğiniz yerler de var. Hani 2,5 dolara falan da yediğimiz yerler oluyor açıkçası. Buradan döndüğümde en çok özleyeceğim şeylerden bir tanesi yuca. Bizde nasıl yok bu yuca? Biz nasıl tanışmadık hayatımızın bu senesine kadar bilmiyorum. Yani patatese benziyor aslında bakıldığında, çok da değil. Yani bizde olmadığı için çok tarif edemedim ama hani en yakın patatese benziyor, onu söyleyebilirim. Ama çok güzel bir şey yani. Çok severim ya ben. Aynı zamanda platano. Bu kızartılan muzlardan. Bizim meyve gibi yediğimiz muz değil bu, pişirilen muzlardan. Biz bunlarla çok geç tanıştık ya. Daha tanışamadık bile hatta. Ancak buraya gelirseniz tanışabiliyorsunuz. Bir o kadar değişik meyve, sebze, hayatımızda görmediğimiz, yemediğimiz. Yani bence insanın hayatında en az bir kere buraya gelip en azından bunları bir yiyip içip görmesi gerekiyor ya. Şu dünya nimetlerine. Yemek bu arada çok lezzetli. Yani tabağın sunumunu gördünüz zaten. Köyde sıradan bir restoran burası, düşünün. Burası da işte köyün merkezdeki parkı. Köyü beğenmedim açıkçası, hani çok güzel bir köy değil ama parklar güzel oluyor genelde hani burada. Şurada 2 dakika oturup mangomu yiyeceğim, daha sonra yola devam edeceğiz. Bakın orada Wi-Fi var, telefonunuzu şarj edebileceğiniz prizler falan var. Genelde hani Güney Amerika'da merkezlerde Wi-Fi oluyor ama Kolombiya'da genelde hani burada şey de var. Böyle telefonunuzu falan şarj edebileceğiniz prizler de bulunuyor açıkçası. Ücretsiz bir şekilde bunları kullanabiliyorsunuz. Güzel bir hizmet. Düşen mangolardan bir tanesi. Bakalım nasılmış. Şöyle göstereyim size. İç kısmı. Kokusu çok güzel. Bayağı güzel yani. Tatlı niyetine yiyeceğim şimdi bunu. Soyacağımla beraber geziyorum. Mis gibi ya, baksanıza şuna. Suyu akıyor. Villa Nuevo köyünden şu an Hordon'a doğru ilerliyorum. Oradan bayağı ufak bir yer, bana söylenen üzere. Bakalım orası nasılmış. Buradan yaklaşık bir 15 kilometre daha yürüyeceğim. Şu an biz 1500 metre civarındayız. Hani burası Bariçara'ya göre biraz daha yüksek, işte 200-300 metre, biraz daha serin oraya göre hani. Bir 1600'ler falan yükseleceğim ben. Ondan sonra nehir seviyesine ineceğiz. Hordon işte 400 metre civarlarında ufak bir köy. Oraya açıkçası çok merak ediyorum. Hem kanyon manzarası çok güzel gözüküyor, hem de köy çok böyle hani otantik duruyordu açıkçası fotoğraflardan. Gidince beraber göreceğiz. Yani videoyu buraya kadar izlediyseniz sonuna kadar izlemenizi öneririm ki asıl yeri görmüş olun. Hani zaten buraya kadar çok fazla çekim yapmamaya çalıştım. Çünkü çok fazla bir şey yoktu açıkçası yol üstünde, ama bundan sonraki yol daha güzel manzaralara gebe, onu söyleyebilirim. Köyün çıkışında bakın, Camino Real Villanueva oradan yazıyor. Burada işte İspanyolca, İngilizce ve Fransızca bilgiler var. Şurada da işte yol üzerindeki manzaraları görebildiğimiz yerler bulunuyor. Yanınıza işte yeterli suyu alın.
İşte kıyafetleriniz falan ona göre ayarlayın diyor. İşte bir de hani yürürken dikkat edin falan filan demiş. Yani güzel bir yere gidiyoruz. Nehir kısmında. Ben açıkçası kamp ekipmanlarımla gidiyorum oraya. Fakat yanıma hani çok fazla yemek almadım açıkçası. Zaten hani sürekli köylerden geçeceğiz. Gideceğim köy çok ufak açıkçası. Hani restoran var mıdır yok mudur bilmiyorum. Sadece işte akşam yemeği için makarna aldım. Bir iki tane harita üzerinde ben şey gördüm aslında. Hani böyle ufak marketimsi tarzı bir şeyler gördüm. O yüzden de hani yanıma açıkçası çok fazla bir şey almadım. Sadece atıştırmalıklar var yanımda. Kuru üzüm, fıstık. Onun dışında bunların işte bocadillo'su var. Guayaba şekerleri. Şöyle göstereyim. Bu doğal bir şeker. Meyveden elde edilen. Yani böyle enerjim düştüğünde falan atıştırmalık için güzel oluyor. Bolca onlardan aldım yanıma. Kuru üzüm fıstığım var. Makarnam var. De gittiğimde hani bir yumurta domates falan bulsam bana yeter. Onlar da köy yerinde olur diye tahmin ediyorum. O yüzden bir şey taşımıyorum yanımda. Çadır ekipmanlarım, her şeyim yanımda ama gidince orada uygun bir yerde nehir kenarında kamp yapmayı planlıyorum. Saat şu an 1. Maps mi işte 15 kilometre için 4 saat göstermiş. Genelde bayır aşağı ineceğimizden dolayı. Bakalım hani hava kararmadan, hava genelde 6 civarı kararıyor burada şu anda. Bu mevsimde. Hava kararmadan ulaşırsam eğer benim için yeterli açıkçası. Bugün epey yürümüş olacağız ama günün sonunda hani toplam ne kadar yürüdüğümü sizinle paylaşıyor olurum. Telefon çünkü onları kaydediyor hani. Toplamda işte 20 kilometreden fazla yürümüş olacağım. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué sembras acá? Frijol. Frijoles. Frijol. ¿Ah, sí? Bueno, ¿es blanco ni negra? No, este es frijol rojito. Rojito. Vale, muchas gracias. Yol kenarında sürekli hani böyle ekili alanlar görüyorum da bir tanesini soğana benzettim. Genelde bu bölgede hani çok fazla patates soğan yetiştiriciliği yapılıyor. Dayıya sordum. Kırmızı fasulye ekiyorlarmış. Kolombiya'da çeşitli fasulyeler var. Beyazından tutun siyahına, kırmızısına kadar. Böyle çocukları taşıyorlar bakın. Hepsi çeşitli şekilde bulunuyor açıkçası. Ya burada bir de sanırım su problemleri yaşanıyor herhalde. Çünkü hani ziyaret ettiğim çevre köylerde de hep bu şekilde ufak yataklar açıp işte orayı suyla doldurmaya çalışıyorlar. Muhtemelen herhalde tarlaya falan buradan su çekiyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü son yıllarda Kolombiya sıcaklıktan dolayı yani bayağı sıkıntı yaşamaya başlamış açıkçası. Yine mango var önümüzde. Bir tane düşmüş yere de o yeşil. Yenecek şekilde değil. Şurada da var düşmüş ha. Burada sarı varmış. Güzel, bu yenecek şekilde en azından. Yine bulduk. Şu yeşil de daha olmamış. Olgunlaşsın. Şurada bir iki tane şu içeride de var ya sarı bir sürü. Bakın burada var. Düşmüş, hiç toplamamışlar bile yani. O kadar çok var ki arkadaşlar hani insanlar çok umursamıyorlar açıkçası hani buradaki düşen şeyler. Şurada da var. Çok olgunlaşmış. Bu yenecek şekilde. 2 mangomuz daha oldu. Birini yemiştik. Bunları da sonra yeriz artık. Burada da limonlar var bakın. Ekmişler hepsini. Burada da limon yetiştiriyorlar. Bayağı bir limon ağacı var açıkçası. Yağmur başladı yine. Şu ileride bayağı yağıyor gibi. Bakalım. Umarım çok ıslatmaz bizi. Buraya da ekmişler yine bir şeyler. Komple bu tarla. Bunlardan. Nedir bu? Var mı bilen? Bir şeye benzetemedim açıkçası. Ispanak diyeceğim de hiç alakası yok gibi. Böyle yapraklı bir şey işte. Belki bir kök bitkisidir, bilmiyorum. Bilen yazarsa biz de bilgilenmiş oluruz. O değil de şöyle sağda solda hani meyve ağaçlarını falan kese kese yürümek, onun keyfi çok ayrı ya.
İnsanı vallahi çocukluğuna döndürüyor. Bizim evin yan kısmında böyle bahçeli bir ev vardı. İşte orada eriktir, kirazdır, duttur, kayısıdır, hepsi vardı neredeyse. Yazın gelmesini iple çekerdik ağaçları da almak için. Dediğim şey de İstanbul'da hani yani. Köyde möyde de büyümedim. Daha sonra tabii yıllar geçince o komple bahçe de yıkıldı. Ev de gitti. Onun yerine daha büyük bir yer diktiler. Burada da bakın mısır yetişiyor. Allah sağlı sollu baka baka yürüyorum yani. Gayet keyifli yol. Hani böyle çok gösterecek bazen bir şey olmuyor ama en azından böyle şeyler var. En son bu kadar hani sebze meyve çeşitliliğini gördüğüm bir yürüyüş rotası. Çanakkale'de yürümüştüm hani. Troya yolunu. Çanakkale'de gerçekten hani çok çeşitli sebzeler, meyveler vardı. Özellikle sebzeler daha doğrusu hani kabağından fasulyesine, domatesinden, patlıcanına, mısırına her şey vardı yani. Önünde sürekli böyle şeyler var. Yani genelde hani böyle izleme noktalarını falan görmeye alışıktım ama evlerde çok görmedim. Acaba mezarlık olarak mı kullanıyorlar bunu? Yoksa hani böyle bir kutsal alan yapalım. Onun için bir de istasyon 14 diyor mesela. 14. istasyon. İsa'nın bedeni demiş. Gerisini anlamıyorum. Tasvir ettiği şey herhalde. Artık ne bilmiyorum. Fakat birçok evde gördüm. En son bir göstereyim dedim artık hani. Herhalde bir anlamı manası vardır. Yol üzerinde böyle bir yere denk geldim. Haritada burası izleme noktası olarak işaretlenmiş. Harita olarak Maps.me'yi kullanıyorum arkadaşlar. Baktığınızda hani böyle vadiyi görebiliyorsunuz. Şurası kanyonun iç kısmı aslında. Hani biz oralara doğru ineceğiz. Hani ileride çok güzel manzaralar çıkacak. Şu an ben 3'te 1'lik kısmını geldim yolun. 15 kilometrenin 5 kilometresini falan yürüdüm. İşte sonra buradan artık aşağılara doğru ineceğiz. O zaman da hani manzaraları artık iyice görebiliyor olacağız. Şuradayken de bir göstereyim dedim size. Burada kısa bir dinleme molası vereceğim. Bir su molası. Sonra yola devam edeceğim. Şu an hani artık tam öyle sıcağı vakti. O yüzden açıkçası hani sıcak olmaya başladı. Geçenlerdeki videolarda El Coco National Park'a giderken eczaneden şöyle mineral paketi almıştım. Elektrolit içeren. İşte içinde sodyum, potasyum vesaire hani mineraller bulunuyor. Bunu suyla karıştırıyorsunuz. Mineral ihtiyacınızı hani bununla gidermiş oluyorsunuz. Hani yürürken çok fazla su kaybediyorsunuz sıcakta. O yüzden mineralleri yerine koymak önemli ki mineraller biliyorsunuz sağlıklı karar vermemiz için önemli bileşenler vücudumuz için. Bu suya renk vermiyor açıkçası. Ben ilkten hani şey sanıyordum. Öyle çilek tadı çilek renginde olur falan diye düşünüyordum. İlk kullandığımda hani baktım renk vermedi. Hatta tadı da şeye benziyor biraz. Bizim gazlı suya benziyor aslında bunun tadı. Soda demeyeceğim. Sodaya çok benzemiyor. Gazlı suya daha çok benziyor. Yani tadını çok sevmesem de açıkçası kullanmak lazım. En azından doğadayken. Bunları görüyor musunuz? Bakın. Yakından görünce göstereyim dedim. O mor olan tarzdan bunlar. Ben bunları daha çok seviyorum açıkçası. Şey olmuyor bunlar, çok dişe kaçmıyor. Yani benim aldıklarım daha böyle lifli. O dişe çok fazla giriyor. Bunu yemesi daha keyifli açıkçası.
Hola. Hola, buenas. ¿Cómo es usted? ¿Y tienes algo frío? Agua, No, algo bebida, helado, no sé. cerveza, ¿Y gaseosa, jugos. ¿Tienes helado? Sí, Artesanal, ¿no? ¿Cuál es? de esta mire. Es helado, helado. Sí, Helado. no, helado no. No, solo gaseosa. Sí, gaseosa y Bebidas. Suaviloy, de esta, Coca-Cola. y Pero, aguas. ¿hay plástico botella con Coca-Cola? Solo hay. Ah, Coca-Cola sí tengo plástica. Pero es no fría. No está en frío. Dale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué sembras? ¿Qué sembras acá? Maíz, Maíz y plátano. yuca, Yuca, todo. Bueno. Hay mirador en abajo, ¿sí? leño. Chicamacho. Sí. Dale, muchas gracias. Bueno, que vaya bien. Bakın. Bu da güzel bir meyve. Genelde şehirlerde sokakta satıyorlar. Yere düşmüş. Bir tane daha var. Güzel tatlı meyvelerden bir tanesi. Yiyeceğim ben şimdi bunu. Bayağı tatlı. Çekirdeği çok büyük. Göstereceğim şimdi yiyince. Şu önümüzdeki ağaç onun ağacı. Bakın salkım salkım duruyor ağaçta. Yere dökülmüş bir sürü. Yere dökülenleri toplayalım. Bundan olacağına biz yiyelim. Bakın çekirdeği bayağı büyük. Tatlı ama güzel ya. Seviyorum ben bunu. Bakın buraya Chicamacho Ecology diye bir yer açmışlar. Şu tepede evler var. Tahtadan. Bungalov demeyeceğim. Bungalov değil, böyle hani şeker kamış şeyinden yapılmış gibi daha çok, ya da bambudan. Bambudan yapılmıştır muhtemelen. Şeker kamış o kadar dayanıklı bir şey değil. Şu ileride de şey var. Mirador var. Kanyonu görebileceğimiz. Fotoğraflarda açıkçası çok güzel gözüküyordu. Yol üzerinde hani çok böyle ahım şahım bir şeyler görmedim açıkçası. Hani yine sebze meyve bir şeyler gördük. Köylerden geçtik ama böyle wow diyebileceğim bir şeyle karşılaşmadım. Umarım burası güzel çıkar. Yani buraya şu evleri yaptılarsa açıkçası beklentim yüksek biraz. Ki insanlar gelsin burada kalsın. Buraya yine bilgilendirme tabelası koymuşlar. Burada da işte şeyler var. 2 litre su alın yanınıza minimum falan filan demişler. Öyle öneriler. Of, manzara çok iyiymiş lan. Manzara hakikaten çok iyiymiş. Öf öf öf. Siz görmediniz umarım. Şu kapıyı açıp aşağıya ineceğiz sanırım. Ben köyü aşağıda görüyorum şu anda. Nehri de görüyorum da nehir hiç beklediğim gibi bir yer gözükmüyor açıkçası. Evet arkadaşlar, manzarayı gösteriyorum size. Bakın. Burası Chicamacho Kanyonu. Buranın derinliğinin 2000 metre civarı olduğu söyleniyor. Tabi şu an hani burası belki o kadar derin olmayabilir ama en derin yeri muhtemelen o civarlarda. Şuradan başlıyor işte böyle. Ortadan bir nehir geçiyor. Bu 200 kilometre şeklinde devam eden bir kanyon. Şurada işte o kalma noktaları hem mirador olarak falan da geçiyor sanırım. Ben buradan şimdi aşağıdaki köye ineceğim. Yani yol çok açıkçası güzel gelmedi ama umarım bir sıkıntı yaşamayız. Manzara ama hakikaten güzelmiş ya. Söylenen kadar varmış yani. Ya ben hani daha güzel bir nokta bulur muyum bulmaz mıyım diye bir buradan göstereyim dedim.
Yol üstünde daha böyle açık güzel bir yerden görürsek eğer tekrar göstereceğim size. Buradan artık nehir seviyesine, kanyonun dibine kadar ineceğiz. Şu yukarıda mirador var. Mirador Rancho Alegre diyor. İçecek ve dondurma varmış. 400 metre demiş. Her 200 metrede bir taşlara yazmış böyle. Bizim Likya yolunda bir Hasan amca vardı. Onun gibi o da. Her kayaya yazmış bir şeyler böyle. O geldi şimdi aklıma. 3 liralık suya 15 lira isteyen Hasan amca. Kulaklarını çınlatalım burada. Baksanıza ya. Arı kovanı gibi ama arı değil bunlar. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bayağı karınca mı, sinek mi? Çok garip bir şey. İçi dolu böyle, ağzı açık, bakın oradan girip çıkıyorlar, bir sürü var. Bakın ta şu ileride çok büyük bir şelale var. Buradan ben hani gözümle seçebiliyorum da videoya açıkçası çok yansıdığını düşünmüyorum. Burası komple kanyon arkadaşlar. Hani kıvrıla kıvrıla gidiyor işte. Çok büyük. Şurada çok güzel bir izleme noktası var. Şimdi oraya iniyorum ben. Panoramik bir nokta gibi gözüküyor yani. Böyle her yere etrafı 360 derece görebileceğimiz. Oradan size güzelce göstereceğim. Ama o şelale, benim yol üstünde gitmek istediğim şelaleler vardı, bir iki tane. Onlardan bir tanesi muhtemelen o gibi duruyor. Çünkü fotoğraflara da benziyor. Bakalım, gidebilirsek yarın oraya gitmek istiyorum. Yani onu zaten bir sonraki videoda izleyeceksiniz siz. Şimdiden bir spoiler olsun. Bakın buralarda açıldı. Şöyle bir daha göstereyim size. Yani şu önümdeki noktaya gideceğim. Orası böyle hakikaten 360 derece panoramik bir tepe gibi duruyor. Oradayım, biraz mola vereceğim. Çünkü bundan sonra iniş artık hani. Aşağıya 1,5-2 saate inerim diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa eğer. Yol böyleyse eğer güzel. Ama değilse nanay. Bakın bu tarafı da görebiliyorsunuz. Çünkü oraya gidince işte tamamen her yer 360 derece gözüküyor. Ya şu ilerideki şelale inanılmaz güzel ya. Çok yüksek yani orası. Gözüken buradan hani. Ben Peru'dan dünyanın en yüksek şelalelerinden bir tanesine gitmiştim. Onun videosu kanalda var. Bakabilirsiniz. 700 metre civarındaydı onun yüksekliği. Yani bu o kadar olmayabilir belki ama bayağı yüksek gözüküyor buradan baktığım zaman. Baksanıza ya, kanyon çok büyük gerçekten. Aşağıda köyler var yine. Aç kalmayacağız en azından. Lan kertenkele mi? Bu kelemun mu ne geçiyor önümüzden? Vallahi istediğim gibi çok açık bir nokta bulamadım arkadaşlar. Buradan o yüzden göstereyim çünkü aşağı inmeye başladım. Biraz sonra muhtemelen şeyi kaybedeceğiz gibi. Tam noktaları da kaybedeceğiz gibi. Şöyle şuradan kanyonu gördüğünüz üzere uzanıyor. Aşağıda ufak ufak böyle evlerin olduğu kısımlar var. Yani benim gideceğim köy şuralarda bir yerde işte, hani aşağıya ineceğim. Nehir akıyor yine önümüzden. Nehirin rengi böyle hani temiz gözükmüyor açıkçası. Yani bu kadar toprağın, büyük bir toprak yoğunluğunun içinde açıkçası o nehrin zaten öyle temiz olması çok beklenemezdi. Aşağıdan tarım falan yapıyor anladığım kadarıyla çünkü çok fazla tarla var. Gördüğüm üzere. Şurası da diğer taraf. Dediğim gibi hani bu kanyon 200 kilometre boyunca uzanıyor. Çok büyük. Dünyanın en büyük kanyonlarından bir tanesiymiş yani, öyle söyleniyor. Yani genelde hani bilirsiniz hani pazarlama amaçlı bu tür şeyler abartılır. Ben böyle hani dünyanın en büyük kanyonu denilen birçok yere gittim. Hepsine dünyanın en büyük kanyonu diyorlardı yani. Burası büyük gerçekten ama hani dünyanın en büyüğü müdür değil midir bilmiyorum. En büyüklerinden bir tanesi en azından, bunu bilmeniz yeterli. Şu an hava aşırı sıcak. Anlatamam size. Bakın ellerim falan kızarmaya başladı iyice. Güneş tam tepede. Yakıyor yani. Bir an önce inip hani dinlenmek istiyorum. Bacaklarımı dinlendirmek istiyorum. Onlar da yandılar.
Şöyle kendimi serin sulara bırakmak istiyorum açıkçası. Allah, buradan o şelaleye çok gidiliyormuş gibi gözükmüyor açıkçası ama buradaki orman çok sık. Hani şuralarda evler görüyorum ben tek tük böyle. İlla ki yol vardır, yürüyüş yolu, ama o şelaleye kadar gidiliyor mudur emin değilim. Belki bir izleme noktası varsa o karşıdan falan görünen, belki öyle bir yere gidebiliriz. Aşağı inince onun bilgisini sorarım açıkçası. Buradan da güzel bir görüntü var açıkçası. Bir göstereyim dedim. Ne kadar çok açıkçası diyorum ya. Güzelmiş ya vallahi, hani yürüdüğüme değdi en azından. Hani yürüyüş yolu çok güzel değildi. Hani önerir miyim? Gelmeseniz de olur yürüyüş yoluna da, hani Villanueva Koyu'na kadar gelip dolmuşla oradan buraya yürüyüp tekrar belki dönebilirsiniz Mirador'a kadar gelip. Ya illa aşağı inmenize de bence gerek yok. Onu gerçi aşağı inince karar veririm de. Çünkü köyde güzel gözüküyor ama bilmiyorum şimdi. Gitmeden bir şey söyleyemeyeceğim. Burada artık flora meyve ağaçlarından, sebzelerden daha çok hani kaktüse döndü artık gördüğünüz üzere. Hani hakikaten bir çöl sıcağı var burada, sert bir sıcak var. Yolun kenarına da böyle korkuluklar yapmışlar. Hani yol açıkçası çok stabil değil. O yüzden bunların olması iyi en azından. Çok sağlam olmasa da en azından hani bir düşmeyi engelleyici bir şeyler var. Çok güzel ya yol şu an. Sürekli farklı bir şey görüyorum. Buradan muhtemelen bu köyden hani farklı bir köye dolmuş kalkıyor diye biliyorum. Ya buradan ya da hani köyde hani böyle bir otobüs simgesi var. Muhtemelen hani buradan kalkıyordur diye tahmin ediyorum da belki hani biraz da yürümemiz de gerekiyor olabilir. Öyle bir şey varsa muhtemelen ben hani otobüste dönerim. Eğer şelaleler uzaksa, gidemeyeceğimiz yerlerdeyse dolmuşla döneriz. Bu arada arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınız önemli biliyorsunuz. Videolar için. Destekte bulunursanız bu şekilde sevinirim. Şu an güneş biraz hani bulutların arkasında kaldı. Ben de rahat bir nefes aldım. Kuşa baksanıza. Bakın bakın av yapıyor. Of of of. Tepeden görüyor, iniyor aşağı direkt. Şuraya bakın aşağıdan. Kaktüse baksanıza ya. Ne kadar büyük. Vallahi şurayı yapanlar Allah razı olsun. Arkadaşlar, öyle böyle sıcak değil ya, bakın. Nasıl terledim. Of. Felaket bir sıcak var ya. Tam çöl ateşi yani. Oh. Yani ağaçlar, bitkiler falan var da sürekli bir gölgeye girip çıkıyorsunuz. O çıktığınız zaman işte bunaltıyor sizi bayağı bir. Biraz dinleneceğim burada. Bir 5 kilometre falan kaldı. Bakın benim gideceğim Hordonke'ye şu karşısı gözüküyor. Buralarda da evler falan var ama burası değilmiş. Şu karşıda daha yoğunluk olan bir yer var. Orası anladığım üzere daha büyük bir köy. Yol bu arada iyi yani. Hani bu diklikte açıkçası olabilecek en iyi yol bu diyebilirim. Çünkü normalde hani dik bir iniş var. Fakat zikzaklarla bunu güzel çözmüşler. Çok fazla zikzak var. Normalde kuş bakışı baktığınızda hani 2 kilometrelik yer
5 kilometrede yürüyorsunuz ama daha güvenli yürüyorsunuz hani. İnişler önemli. Yer yer böyle tehlikeli yerler var açıkçası, hani tehlikesiz diyemem. Ama biraz dikkat ettiğinizde sorun yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Bakın bayağı kaya düşmüş yukarılarda. Onları da görebiliyoruz. Burada bir de böyle kaktüsler var. Bu kaktüslerin ilk defa burada gördüm sanırım. Daha önce gördüm hatırlamıyorum. Yeni oldu benim için. Geldim sayılır bu yakındaki evlere. Buradan artık da hani daha düz yoldan gitmek istediğim köye doğru yürümeye devam edeceğim. Açıkçası iniş bayağı yordu arkadaşlar. Hani inişler her zaman zorlayıcı oluyor. Sürekli hani büyük bir çantayla kendinizi frenlemeye çalıştığınızı düşünün. Dizlere ve ayaklara çok yürüyorum açıkçası. Bakın evler şu hizada, hani 100 metre falan kaldı kalmadı yani. Geldim sayılır. Bakın yol üzerinde böyle işaretler var, fosforlu. Muhtemelen hani gece yürüyüşünde yolu bulmak isteyenler için konulduğunu düşünüyorum. Hakikaten yol çok açık. Ben hani inerken haritaya hiç bakmadım bile. Yani bu yolda kaybolmanız imkansız çünkü başka yol yok zaten. En açık yoldan ilerliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Vallahi indim arkadaşlar. Yol bitti. Yol bitti de hani ben de bittim. Bakın abi. Atasporumuzu yapalım hemen. Suyu buldum. Su soğuk değil. Su da soğuk değil. Oy, ama çok güzel geldi şu an ayaklarıma ya. İnanılmaz. Yandı ayaklarım ya, yemin ederim. Çok iyi geldi bu su. Biraz böyle oturacağım ben. Köyde ulaşım, içecek, yiyecek bir şeyler çözmem lazım. Onunla gidince hallederim. Nehrin yanından geçerken bir göstereyim size dedim. Nehrin adı da Chicamocha Nehri. Kanyonla aynı adı taşıyor. Şu an içinde bulunduğumuz kanyon Chicamocha Kanyonu. Baksanıza ya, ne kadar hızlı akıyor nehir. Bu kanyon bölgesinde arkadaşlar çok fazla adrenalin sporu var. Hani raftinginden tutun bungee jumpingine, tırmanışına, birçok doğa sporuna, ekstrem sporu bu kanyonun bölgesinde yapabiliyorsunuz. Hatta bungee jumping olayı dünyanın en uzunlarından bir tanesi. Belki de en uzunu, tam hatırlamıyorum. Ya da Güney Amerika'nın en uzunu. Öyle bir şeyleri vardı yani. Gelirseniz aklınızda olsun. Ben çok sevmiyorum bu tür sporları. Tırmanış, dağcılık falan var da raftingtir, hani bungee jumping'tir, çok sevdiğim şeyler değil. Denedim gerçi ama hani ilgimi de çekmiyor açıkçası, öyle söyleyeyim. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué es eso? Tabaco. ¿Tabaco? Sí. Ah, sí. Mira. Para fumar. Para fumar, ¿eh? Sí. ¿Es otro? Sí, ese que este ya está pequeñito, ese ya va terminando, ese ya está floreado. Ah, ok. ¿Y eso? Eso es brosa, eso ya es lo último que queda de eso. Ah, dale. Sí. ¿Producen acá tabaco? Sí, ¿Qué tabaco. producen más? Limón. Limón, ah, lo vi. Sí, limón, tabaco,
melón, pero para la parte de arriba. Ah, ok. Melón, salen veces también hay palos de mamón. Oh, bueno. Sí, ¿Hay frutas? sí, papaya. Ah, bueno. Y una consulta, ¿cómo puedo ir a Cascada, sabes? ¿Es posible llegar de acá? Le toca por la carretera Ajá, y subir bien arriba casi hasta la principal. ok, Y ahí hay un dentradero que dice Manchego, ahí se mete uno. ok, Y llega a las cascadas, pero por la parte de encima. ok. Pero ¿es posible ir con bus o no sé? No, o Solo ya caminar. Ya ahorita, ¿qué hora es? Ahora es tarde, es casi 5. No, ya la última ruta sale a la 1. Una. Sí. ¿Y cuánto tiempo de acá, más o menos? De aquí a allá se echan a pie se echan unas 3 horas y media, 4. Solo ida. Solo ida, sí. Ok, dale. Sí. ¿Y aquí hay bus para otro lugar? No. Sí, apenas lo estoy poniendo. Dale. Sí, no, No. hasta mañana. Hasta, sí, hoy no, Hoy mañana. no, mañana. Mañana sale a las 6 de la mañana la camioneta que va para allá. ¿Y solo 6 de la mañana? 6 baja a las 12 y media y sale de nuevo a la 1 para arriba. Dale, muchas gracias. Listo. Gracias. Buenas tardes usted. ¿Aquí es campamento? ¿Cómo? ¿Es campamento? Sí, ahí hay para hamacas o quieren, si traen camping, entonces ahí se Tengo carpa, sí. ¿Y cuánto vale? con carpas ¿cómo es que? A 10.000. 10.000. ¿Es piscina también? Todo. Y, ok, La piscina vale 10.000, está en la, si quiere bañarse vale 10.000. dale. Dale. ¿Y dónde es eso, sí? Sí, si quiere colocar la carpa ahí, ahí también, lo puede colocar porque hoy no tenemos, sino solamente la pareja que está en el camping allá. Dale. Y si quiere colocar el camping ahí mismo, No, está bien, para mí está bien también. o allá donde están las hamacas también lo puede colocar donde quiera. Ah, ¿esa hamaca está bien también? Dale, es suficiente. Y una consulta, señor. ¿Y cómo puedo ir a Cascadas? Arriba, Arriba, sí. ¿Va a caminar? pero allá queda lejos, para subir arriba a la cascada de allá, Sí. queda yo creo que cae como unas 3 horas de camino. Y solo ida. ¿Y después hay bus ahí o no? Sí, por ahí sale ahí va la vía, mira, ya voy para la vía, y de la vía hay un desvío allá para la cascada. Y dale. Ok, Sí. dale. ¿Hay tienda en centro? Sí, pues si usted permite comer, allá la mujer también le puede hacerle de comida, Ah, cena. ¿Cuánto vale? al según lo que pida. Ok, dale. Sí. Dale. Ok, voy a quedar aquí. Gracias. Porque eu perdi que lugar você parecerá, e é melhor, por isso eu ia caminhar. Arkadaşlar ben bunu fazlasıyla hak ettim. Ben bunu fazlasıyla hak ettim. Hiçbir şey diyemezsiniz. Çok iyi. Lan bu köyde böyle bir havuz bulacağım hiç aklıma gelmezdi. Havuza bak ya. Ne kadar vereceğim buraya biliyor musunuz? 2,5 kalma dahil hem de. Süper değil mi? Bence de süper. Söylediğim üzere ben buraya 10 vereceğim. Bakın hamaklar falan var burada.
İsterseniz hamakta kalabiliyorsunuz, isterseniz çadırınızda. Nasıl isterseniz. Havuzu var, banyosu, tuvaleti var, elektriği var. Daha ne olsun, masası var işte. Şimdi bir merkeze gidelim beraber. Yemek için bir şeyler bakacağım, içecek bir şeyler alayım falan. Vallahi çok güzel geldi, anlatamam ya. O yorgunluğun üstüne hani havuz çok soğuk değil ama güzel. Muy rico işte. Bayağı rahatladım ya. Ondan sonra duşumu aldım. Temizlendim, kilimi akıttım. Şimdi bir merkeze gidelim, oralara bakalım beraber. Bakın çocuk söylemişti ya yol üstünde burada limon falan yapıyorlar diye. Bakın burada toplamışlar. Ben zaten yol üstünde görmüştüm. Yerden birkaç tane aldım. Limonata tarzı bir şey yaparım diye. Bugün neredeyse yerden bayağı şey topladım ya. Mangodur, o değişik yeşil meyve var ya, o limon. Var yani hani. Düşün alıyorum ben de. Burada da koko var bakın. Bu da koko ağacı. Kokonat. Bakalım köyde bir meyve. Gerçi mangom var benim. İçecek, dondurma, yemek, bu tür şeyleri halletmek istiyorum. Yemeğim de var da çok uğraşasım yok açıkçası arkadaşlar. Hani her zaman da gelmiyorum böyle yerlere. Kampa da az para vereceğim zaten. Yemeği dışarıda yiyebilirim. Bunlar tütünmüş işte. Diyordum ya ben ne bu diye. Burada tütün varmış işte. Kavun varmış. Papaya, limon. Böyle şeyler. Oy. Ulan köyde 100 kişi yaşıyordur. Buraya da yapmışlar şu I love you şehir adı olan şeyi. Burada yine tabela var. Benim kaldığım yer arkadaşlar hemen köyün merkezine hani 100 metre 200 metre uzaklıkta. Ya ben yol üstüne gördüm, baktım bir tane çadır vardı. Dedim burası herhalde kamping. Sordum işte birkaç kişiye, gördünüz. Havuzu da gördüm zaten. Havuzu görünce olay bende bitti aslında. Böyle şeyler her zaman bulamıyoruz. Bulunca da değerlendirmek lazım. Geçen de işte El Coco'ya gittiğimizde mesela son gün termale gitmiştik. Burada şimdi termale gerek yok. Burası zaten çok sıcak. Hani orası yüksekteydi, orada normal de. Burada havuz bile İmam'ın abdest suyu gibi, öyle söyleyeyim. Şu an bile yani bakın güneş battı, yani güneş yok şu an ortada. Göremiyoruz güneşi. Şöyle kanyonu göstereyim size bir daha. Oh. Ona rağmen hala hani bir rüzgar esiyor hafiften ama böyle bir fön rüzgarı gibi, öyle söyleyebilirim. Yarın onlar da şeye gideceklermiş anladığım kadarıyla, şelaleye. Çocuğa söyledim. Çocuğun haberi yok gibi. Kız daha çok biliyor gibi geldi de. Çocuk buralı, kız yabancı. Neyse bir konuşalım da belki beraber gideriz. Şelaleyi görmek istiyorum yani. Çok güzel gözüküyordu. Çok büyük bir şelaleye benziyor. Görürsek güzel olur orası. Burası şöyle köy meydanına bakınca, köy meydanı bizim Çanakkale'nin köylerine benziyor açıkçası. Evler değil tabi ama köy meydanı direkt bana böyle Çanakkale'yi, Balıkesir falan andırdı. Çay bahçelerine. Öyle bir meydanları var. Ufacık bir yer ya burası, hani kaç hane var kim bilir. Böyle bir meydanları var işte. Küçük ufak güzel bir köy. Bakın arkadaşlar, Hordun'dayız. Sordum az önce bakkala, 50 kişi yaşıyormuş köyde. Bayağı az yani. Buradan Los Santos'a devam ediyor gitmek isterseniz. Hani bu rota bayağı devam ediyor aslında. Hani devam etmek isteyenler için hani 4-5 gün falan, belki daha fazla, bilmiyorum. Devam edebilirsiniz. Şurada hostel falan var. Hani kalacak yer de var burada açıkçası. Yemek yiyebileceğiniz yer de var. Bakkalı çakkalı da var. Aç kalmazsınız yani, öyle söyleyebilirim. Bakkaldan en kötü hani bir şeyler alırsınız. Burada bir tane köprüleri var. Ben bunun fotoğraflarını görmüştüm. Çok güzel görünüyordu açıkçası. Köprü Rio Chicamocha Nehri üstünden geçiyor. Buranın sıcaklığı aşağı yukarı arkadaşlar 18 ile 35 derece arasında değişiyor hani. Dediğim gibi hani güneş batmasına rağmen şu an hafif bir fön rüzgarı var, öyle söyleyebilirim. Güzel ya, sevdim hani burayı. Şeyi de sordum. Şelaleye gitme olayını da sordum.
Bir tanesi şey dedi, 3 saat falan dedi. Bakkaldaki adam 2 saat dedi de burada bir iki tane şelale var bildiğim kadarıyla. Hangisi öyle bilmiyorum, emin değilim. Maps'in üzerinde rota gözükmüyor aslında, hani şelaleye gitmek için bir rota göremedim. Google Maps'te vardı da oradan bakmaya çalışacağım yani. Umarım yönlendirmeler doğrudur ve ulaşabiliriz. Çünkü çok güzel gözüküyor açıkçası şelale, orayı görmek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Köy meydanında ufak bir yer işte. Benim kaldığım kampingde hani yemek olayını falan da hallediyorlarmış. Soracağım bir bakalım, hani pahalı değilse eğer. Köpek geldi. Şşt. Pahalı değilse yemeği de orada hallederim. Öylece çıkarız işin içinden. Burası da köyün kilisesi. 50 kişi de olsa kiliseleri var. Bayağı da eski duruyor kilise açıkçası. Ufaktan bir göstereyim içerisini size. Los corazones afligidos, los enfermos y los agonizantes, para mis parientes y bienhechores, amigos y enemigos. Evler ve sokaklar da böyle köyde işte. Şurada bir polis istasyonu var sanırım. Polis arabası var çünkü orada. Güzel yani. Sevdim burayı ya. Sakin. Keyifli bir yer. Akşam yemeği. Kaldığım yerin sahibinin başka yeri de varmış. Çorba geldi önden yine. Klasik. Yanında da işte et, platano, patates ve pilav. İkisi işte 4 dolardan bir tık daha düşük. 3-4 dolar arası bir şey. Köy yerinde iyi bence fiyat. İçecek var yine. Klasik. Şerbetten. Öyle 13 vermiştim hani. Şimdi 15. Hani burası ulaşım uzak. Çok seçenek yok, ona göre bence fiyat iyi.